Hikayemiz 1957'de gökyüzünden gelen metalik bir sesiyle başlamıyor. Hikayemiz 1945'te yeryüzü cehenneminin külleri arasında başlıyor. Yıkılmış Berlin'de iki yeni süper güç bir imparatorluğun cesedini paylaşıyordu. Ama paylaştıkları tek şey toprak değildi. Bir beyin paylaşıyorlardı. Kağıt Ataş Operasyonu kod adıyla Amerikan ordusu V-2 roketinin mucidi Wernher von Braun da dahil olmak üzere 1600'den fazla Nazi bilim insanını gizlice Amerika'ya kaçırdı. Onlar şeytanın oyuncağını yapmışlardı ama artık kazanan taraf için çalışacaklardı. Aynı anlarda Sovyetler de kendi payını alıyordu. Kalan Alman mühendisleri ve V2 planlarını toplayıp doğuya götürdüler. İki taraf da biliyordu. Gelecekteki savaş tanklarla değil, bu yeni cehennem silahlarıyla yani füzelerle kazanılacaktı. Henüz kimse uzay kelimesini telaffuz etmiyordu. Tek bir hedef vardı. Düşman başkentine nükleer bir başlığı kim daha hızlı ve daha uzağa fırlatabilirdi. 4 Ekim 1957. Dünya bir daha asla eskisi gibi olmayacaktı. Gökyüzünden gelen o basit, ritmik sinyal bir başarı ilanı değil, bir uyarı sinyaliydi. 83 kilogramlık cilalı bir metal top, Sputnik 1 Amerikan semalarından geçerken sadece bir uydu değil, Sovyetler Birliği'nin ideolojik ve askeri üstünlüğünü de taşıyordu. Amerikan gazeteleri paniği manşetlerine taşıdı. Sovyet uydusu gökyüzünde. Teksas'ta bir senatör durumu şöyle özetliyordu. Artık biliyoruz ki bir gün uyanacağız ve gökyüzü komünistlerin kontrolünde olacak. Korku buydu. Eğer Sovyetler yörüngeye bir uydu yerleştirebiliyorsa, Washington'a bir atom bombası da yerleştirebilirdi. Ve Sovyetler durmadı. Sputnik şokundan sadece bir ay sonra 3 Kasım 1957'de Sputnik 2'yi fırlattılar. Bu kez içinde bir yolcu vardı. Adı Laika'ydı. Moskova sokaklarından alınmış bir sokak köpeği. Göreve seçilmişti çünkü küçük, dayanıklı ve gözden çıkarılabilirdi. Laika uzaya çıkan ilk canlı oldu. Ve bu bir gidiş biletiydi. Kabin kalktıktan saatler sonra aşırı ısındı. Laika'nın son anları stres ve acı doluydu. Sovyet propagandası onun görev sırasında huzurlu öldüğünü söylese de gerçek yıllar sonra ortaya çıkacaktı. Laika, insanlığın uzay hırsının ilk masum kurbanıydı. Sovyetler 3-0 öndeydi ve son darbeyi vurmak üzerelerdi. 12 Nisan 1961, 27 yaşında karizmatik bir pilot olan Yuri Gagarin, Vostok 1 kapsülüne sıkışmış haldeydi. Kalkıştan hemen önce kontrol kulesine o tarihi sözcüğü söyledi. Gagarin 108 dakika boyunca gezegenin yörüngesinde durdu. Dünyayı uzaydan gören ilk insan oldu ve o ünlü cümleyi kurdu. Yuri Gagarin, dünyaya bir komünist kahraman olarak döndü. Amerika ise panik içindeydi. Amerika yaralıydı, gururu kırılmıştı ve paniğe kapılan bir süper güçten daha tehlikeli bir şey yoktur. Sahneye genç bir başkan, John F. Kennedy çıktı. 1962'de Rice Üniversitesi'nde yaptığı konuşma bir bilim konuşması değil, bir savaş ilanıydı. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal. Hedef belirlenmişti. Sadece Sovyetleri yakalamak değil, onları geçmek.
Ay yarışı resmen başlamıştı. Para akıtıldı, NASA kuruldu. En parlak beyinler toplandı. Mercury programı ile Alan Shepard uzaya çıkan ilk Amerikalı oldu. Gemini programı ile Ed White ilk Amerikan uzay yürüyüşünü yaptı. İki uzay aracı ilk kez yörüngede kenetlendi. Adım adım Sovyetlerin başarıları tekrarlanıyor ve geliştiriliyordu. Ama bu yarışın bir bedeli olacaktı. Hem de çok ağır bir bedel. ...27 Ocak 1967... Apollo 1 görevinin 3 astronotu... ...yerdeki bir test kapsülünün içindeydi. Sadece bir simülasyondu. Ancak saf oksijenle doldurulmuş kabinde çıkan küçük bir kıvılcım... ...kapsülü saniyeler içinde bir cehenneme çevirdi. 3 astronot da feci şekilde can verdi. Bu bir oyun değildi. Bu ölümcül bir yarıştı. Ve Ay'a giden yol ateşle sınanıyordu. Apollo 1 trajedisi programı durdurmadı. Aksine daha da güçlendirdi. Hatalar düzeltildi, daha güvenli bir kapsül tasarlandı. Ve insanlığın yaptığı en büyük makine doğdu. Satürn 5 roketi. 110 metre yüksekliğinde, 3000 ton ağırlığında bir teknoloji harikası. Apollo 11'in Ay modülü Eagle, Sükunet Denizi'ne inmek üzereydi. Feet down, 2.5. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Saatler sonra Neil Armstrong merdivenlerden indi ve o ölümsüz cümleyi söyledi. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Yarış bitmişti. İnsanlık kazanmıştı. Ama Ay'a dikilen bayrak Amerikan bayrağıydı. Sovyetler kendi Ay programlarını büyük patlamalarla ve başarısızlıklarla dolu bir gizlilik perdesi arkasında sessizce iptal etti. Birinci perde 1975'te ironik bir şekilde kapandı. Apollo-Soyuz test projesi, eski düşmanlar, iki rakip uzay aracı yörüngede kenetlendi. Amerikalı astronotlar ve Sovyet kozmonotlar uzayın boşluğunda el sıkıştı. Düello bitmiş, tokalaşma başlamıştı. Apollo'nun görkemi sona erdiğinde NASA yeni bir rüya sundu. Uzay mekiği. Artık pahalı, kullanat roketler yoktu. Bu yeniden kullanılabilir bir uzay kamyonuydu. Yörüngeye gidip gelmek bir otobüs seferi kadar rutinleşecekti. Ve bir süre öyle de oldu. Mekikler Hubble Uzay Teleskobu gibi devrim niteliğinde araçları yörüngeye taşıdı. Hubble bize yıldızların doğumunu, galaksilerin ölümünü ve evrenin yaşını gösterdi. Sovyetler ise farklı bir yol izledi. Onlar gitmek değil, kalmak istiyorlardı. MIR uzay istasyonu, uzayda kalıcı bir adresin ilk denemesiydi. Uzay bir rutin haline gelmişti ve bu rutin kibiri getirir ve kibir felaketi. 28 Ocak 1986
O gün hava bir roket fırlatmak için çok soğuktu. Mühendisler uyardı. Roket contaları bu soğukta donabilir ve sızdırabilirdi. Ama NASA siyasi baskı ve ertelemelerin yarattığı medya baskısı altındaydı. Fırlatma emri verildi. Kalkıştan 73 saniye sonra milyonların canlı yayında izlediği o an Challenger dev bir ateş topuna dönüştü. İçindeki 7 astronot, aralarında uzaya gidecek ilk öğretmen Krista McAuliffe de vardı. Uzay bir rutin değildi ve bedeli çok ağırdı. Tarih tekerrür etti. Ama bu kez daha acı vericiydi. 1 Şubat 2003, Kolombiya mekiği 16 günlük başarılı bir görevden dönüyordu. Ama kalkışta yakıt tankından kopan küçük bir köpük parçası mekiğin kanadına çarpmıştı. NASA mühendisleri bu hasarı biliyordu. Ancak inişe kadar sorun yaratmayacağını varsaydılar. Varsayımları yanlıştı. Mekik atmosfere girdiğinde o küçük delik süper ısıtılmış gazların içeri girmesine izin verdi. Kolombiya, Teksas semalarında parçalandı. İki büyük trajedi. Mekik programının tabutuna son çivileri çaktı. Uzay kamyonu rüyası bir kabusa dönüşmüştü. Ancak trajedilerin küllerinden birinci perdenin hayal bile edemeyeceği bir başarı doğdu. ISS yani Uluslararası Uzay İstasyonu. Eski düşmanlar Rusya, Amerika, Avrupa, Japonya ve Kanada 15 ülke bir araya gelerek insanlığın yaptığı en pahalı ve en karmaşık yapıyı inşa etti. Yaklaşık 150 milyar dolar harcadılar. Gökyüzündeki bu Babil Kulesi işbirliğinin zaferiydi. Yıllardır farklı dillerde konuşan insanlar gezegenimizin 400 kilometre üzerinde birlikte yaşıyor ve çalışıyor. Ama bir devir kapanıyordu. 2011 Atlantis mekiği son kez dünyaya teker koydu. Alkışlar arasında acı bir gerçek vardı. Amerika Birleşik Devletleri 30 yıl sonra kendi astronotlarını uzaya gönderme kabiliyetini kaybetmişti. İkinci perde bir sessizlikle kapandı. Amerika yörüngedeki kendi evine ISS'e gitmek için eski rakibi Rusya'ya muhtaç kalmıştı. Rusya bu uzay taksisi hizmeti için koltuk başına 80 milyon dolardan fazla para talep ediyordu. NASA için utanç verici bir dönemdi. Bir boşluk doğmuştu ve bu boşluğu devletler değil, başka bir aktör dolduracaktı. Sahneye Silikon Vadisi'nin deli dahisi Elon Musk girdi. Musk, PayPal'ı satarak kazandığı tüm servetini tek bir hayale yatırmıştı: SpaceX. Amacı, roket maliyetlerini saçma seviyeden makul seviyeye indirmekti. Nasıl mı? Yeniden kullanılabilirlik. Kimse ona inanmadı. İlk 3 fırlatması feci şekilde patladı. Ama 4. deneme başarılı oldu. Ve sonra o an geldi. 2015 bir Falcon 9 roketi uydusunu bıraktıktan sonra geri döndü ve yeryüzüne dikey olarak kendi motor ateşinin üzerinde süzülerek indi. Bu bir roket inişi değil, bir devrimdi. Oyunun kuralları yeniden yazılmıştı. Musk yalnız değildi. Amazon'un kurucusu Blue Origin ile daha yavaş ama kararlı bir yol izliyordu. NASA riskli bir kumar oynadı. Kendi roketini yapmak yerine bu yeni özel şirketlerden hizmet alma yoluna gitti ve işe yaradı. 2020'de SpaceX'in Crew Dragon kapsülü 2011'den bu yana ilk kez
Amerikan topraklarından Amerikan roketiyle Amerikalı astronotları yörüngeye taşıdı. Devletlerin yarışı bitmiş, şirketlerin yarışı başlamıştı. Ama bu yeni yarışta sadece şirketler yok. Yeni bir süper güç var. Çin. Yarışa geç katıldılar ama çok hızlı koşuyorlar. Amerikalılar ve Ruslar ISS'teyken Çin kendi uzay istasyonu Tiangong'u inşa etti. Ayın karanlık yüzüne robot indiren ilk ve tek ülke oldular. Ve bu Amerika'yı bir kez daha harekete geçirdi. Yeni programın adı Artemis. Apollo'nun ikiz kız kardeşi. Hedef 50 yıl sonra Ay'a geri dönmek. Ama bu kez bayrak dikip dönmek değil. Bu kez kalmak için. Ay bu kez bir hedef değil. Mars'a giden yolda bir sıçrama tahtası. Hikayemiz başa döndü. İnsanlık yine gökyüzüne bakıyor, yine hırsla yeni dünyalar arzuluyor. İlk uzay yarışını korku ve ideoloji başlattı. İkinci dönemi işbirliği ve trajik hatalar tanımladı. İçinde bulunduğumuz bu üçüncü perdeyi ise ticaret ve yeni hırslar tanımlıyor. Hedef artık sadece yörünge değil. Hedef önce Ay, sonra da o kızıl komşumuz Mars. Ve bu kez yarış sadece iki süper güç arasında değil. Bu kez yarış ticari devler, yeni uluslar ve insanlığın bitmek bilmeyen keşif arzusu arasında. Ve bu Vellum'da anlatacağımız daha pek çok hikayenin sadece başlangıcı.